Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovskyi Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim. Don't take a lot of injury because it's the most important thing. Secondly, yeah, it's good atmosphere here. It's good. The guys are great, and I come first 2 weeks. I think I come inside the team really good. For the preparation, it's. First part of the preparation, it was a lot of physical, a lot of fitness, a lot of running things, and to make a basic for the all season. The things what you cannot do during the season, we did this now. It's which really important, and I will see that everybody stay good. And I hope till the last day of the preparation, everybody stay fit, because then when you start the season, you cannot you need to do more than the other players. With the coach, yeah, of course, I come here. For sure, he knows that the where I play, which position. But I'm always in the middle of the pitch. I can cover all the 3 positions. And we had a meeting for his principles of the game, how he want to play from this position, from other position, and of course, it need time. But I think. With my experience in Italy, it will not be a problem, and we're just waiting for these friendly games, which are important, where we can correct some things, we make it good, make it bad, because it seems like we still have time, but this time pass so fast, and we need to take all information like a sponge, you know. Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak. Bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki, ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var içimizde. Şöyle de ifade edebilirim aslında. İlk kısım çalışmalarımızı genelde sizin de bildiğiniz gibi fiziksel çalışmalar üzerine yoğunlaştırdık. Koşu çalışmaları yaptık. Daha çok fiziksel çalışmalar oldu ve salon çalışmaları oldu. Çünkü bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Herkes sezon boyunca oynayacağımız bütün maçlardaki fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Yine dediğim gibi önemli şey bu dönemde bizim sakatlık yaşamamamız. Çünkü sezon boyunca bizim kullanacağımız dönem olacak bu. Bunu o açıdan kullanacağız. Fatih Hoca ile olan görüşmemizden şunu ifade edebilirim. Zaten hocamızla yaptığımız görüşmelerde bir toplantı da yapmıştık aslında. Hocamızın genel oyun prensipleri, nasıl oynamak istediği, bizlerden beklentileri, biz bunları biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben kendimi şöyle ifade edebilirim aslında. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü orada da önemli bir dönem geçirmiştim. Şu an bizim için bahsettiğim gibi hazırlık dönemi, hazırlık maçlarının da aslında önemi çok büyük. Çünkü hazırlık maçlarını eksiklerimiz, kötü yaptığımız yönlerimiz ve belki de daha iyiye nasıl yapabiliriz'i göreceğiz. Bu maçlardaki eksiklerimizi görmek için oynayacağız bunları. Bu maçlarda bu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız elbette. First of all, I want to welcome you to our city. I want to wish all the best. Of course, you also mentioned, we know that, your players can play in both phases, offensive and defensive side. And also, you have the talent to direct command inside the pitch, the type of the game that the game plays. And also, because physically we know that you are working hard, and mentally, I want to ask you, what are you doing? Because, thinking about the mentality of the coach, how do you think you can help the coach? Each type of formation that you will play with the coach. What do you want to say about your mental preparations to adapt the style of the coach? Thank you for just a little bit first part. What he asked. Yeah. No, he's saying that that he knows that you can play on both sides. And how do you think you can help the team? Physically and mentally also. Yeah, it's difficult question really, because I still didn't play. I think after some games we can speak about this more, because in Turkey it's different competition. I think it's also physical condition, because some teams, I saw some games that it's really direct games. Sometimes it's more position, but we will see then. And
it depends of the coach which position. If I play lower and if I play higher, and it's always on the terms of the play, it's always different, and I need to be strict to do both things. The last one, what was the question? Mentally, how do you think you can? Mentally, no. I think when I was 25, 26, before the game, you feel something like on your too nervous a little bit, But when I think after 30 years, you saw some things like with experience that I play, I don't know, around 30, 40 games in Europa League, like 20 games in Champions League. And now it's more enjoying that. I like this atmosphere. I love football. It's not, it's great when you earn money for your job, but you love your job. And it's, I think, to find this, it's really difficult in life. And I think we are, as a football player, we are lucky with this. And yeah, that's it for the moment. The rest of the part of this question, I can answer more forward because I'm short time here, and it's when it starts friendly games, official games, then we can speak more. Öncelikle zor bir soru sorduğunuzu ifade ederek sözlerime başlayabilirim. Şöyle ifade edeyim aslında, çünkü henüz daha maç oynamadım takımla. Belki birkaç maç oynadıktan sonra, birkaç resmi maça, birkaç hazırlık maçına çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim sorunuza, ama şöyle ifade edebilirim en azından. Türkiye Ligi'ni biraz araştırdığımda, gördüğümde şunu gördüm. Fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig. Ama bazı maçlarda yine pozisyonların öne çıktığı, pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi değerlendirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama aslında şunu ifade edebilirim. İlk soruda aslında benzer şey ifade etmiştim. Hocamıza bağlı olacak benim nerede oynayacağım ve takıma nasıl yardımcı olacağım. Çünkü eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak, benden orada faydalanmak isterse elbette elinden geleni yapacağım. Ama hocamız derse ki hayır, daha önde oynayacaksın, yine daha önce elde edildiğim tecrübelerle birlikte, oynadığım maçlarla takıma nasıl katkıda bulunacağımı herkese göstermek istiyorum. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Mental açıdan aslında şunu ifade edebilirim. Bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde her zaman karnınızın tam ortasında bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha iyiye götürmeye çalışır, ama 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde ve ben gibi özellikle kendimi değerlendirecek olursam yaklaşık 35-40 tane Avrupa Ligi maçı, yaklaşık 20 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır ve biraz daha sakinlikle işleri halletmeye çalışırsınız. Ben de bunu bu şekilde, takıma bu şekilde yardımcı olarak elimden geleni yapmaya çalışacağım. Futbolcu olarak şunu ifade edebilirim aslında, hep de bunu söylüyorum. Biz futbolcu olarak çok şanslı insanlarız belki de, çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yapmaktan da para kazanıyoruz. Dolayısıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben de bugüne kadar hep böyle oldu. Bugüne kadar oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerden de takımıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım ben de. Bir günaydın, futbol arena. Hoş geldin tekrar. Welcome. First of all, once again, I wish you all the best. Karşılamayı da çok iyi hatırlıyorum. Also, I really remember how we welcomed you in the Trabzon airport. Also, I want to ask you real quick, how did you feel when you saw the fans, when they welcomed you? And also, I want to ask you, what do you think about your teammates? We know that we have quality players inside the team. And when you talked with the coach, what was the thing that amazed you the most? As you know, Trabzonspor, Trabzonspor is one of the 4 big teams in Turkey, won many cups, and also last season they won the Turkish Cup. So 3 questions: your first arrival, about the fans, your teammates, and also Trabzonspor in general about. No, it was amazing for sure. It was a pleasure for me to arrive. I know that in Trabzon, it's the people live football week by week. They wait every game, and I don't know. With my experience, what I feel, I think the most important thing in football is your performance. Because if you can win by luck 1-2 games, but when your performance always on the level, you can reach more than with just to play for the result. And I think we need to always make amazing performance, but always in football you have 2 results. And with teammates, we saw a lot of players come now, new, and we have this short time to understand each other, the movement, and of course the coach. He like
a lot of tactical things, and he goes for these small details which are important. And it's a little bit similar than I saw in Italy, that he's for these small details for him it's really important. And the last question for When you spoke with the coach, this one. When I spoke with the coach, what was the thing that amazed you the most? And Trabzonspor in general, you know? yeah, that's what it was. That's what I answered. That it's similar than in Italy. That he likes tactic and he's so passionate for these things. Şöyle ifade edebilirim, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de biliyordum zaten bu böyle olacağını. Benim adıma da inanılmaz büyük mutluluk oldu. Çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı aramıza. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri de çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, saha içinde neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dakinden belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de. Mete Pekver, Trabzonspor, az önce kendisi de söyledi, gelmeden araştırdı. You know that you knew about Super you knew about Super League, and I want to ask you about the adaptation period. You know, and I want to ask you if you have talked with any Ukrainian players that played in Trabzonspor before, you know, to make your adaptation quicker. What did you talk with them, and what did they say to you? And the first question, what? Yeah, the first question about adaptation period. Which period? Yeah, the adaptation period. Okay. Yeah, it's what I answered already. I don't think it's take a lot of times. When as soon we start to play the games, as soon I understand the principles of the coach, the teammates, have this connection, you know. As soon I'm adapt, but I don't feel any pressure, any problem now. I feel comfortable. And this, of course, I speak with the guys, but still, Arseny is still here, and I speak every day with him. I ask some things, but of course, I know that the guys said it's amazing atmosphere always, and the fans are amazing, and it's great club. And you here, what I can say, you have everything just to play football. You do your best, not just on the pitch, but outside the pitch. You need to be disciplined. You need to be professional, and this is the most important thing. Aslında demin de biraz ifade etmeye çalışmıştım. Adaptasyon sürecimin çok fazla zaman alacağını düşünmüyorum. Hızlı olacağını düşünüyorum. Bir an önce maçlar başladığında maçları arka arka oynamamızla birlikte adaptasyona daha kolay ve daha hızlı olacağını inanıyorum ben. Kendi adıma da herhangi bir baskı hissetmiyorum adaptasyonla ilgili. Gayet rahat hissediyorum kendimi. Elimden gelen en iyisini maçların başlamasıyla birlikte zaten takım için göstermeye başlayacağım. Tabii ki Ukraynalı arkadaşlarımızla konuştum. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla konuştum ve Arsen de zaten burada her gün beraberiz. Onunla bütün konuşmaları, gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Onlar da bana hep aynı şeyi söylediler zaten. Harika bir atmosfer olduğunu, harika bir kulüp olduğunu ve bir oyuncunun futbol oynamak için her şeyinin burada da olduğunu, burada en iyisini gösterebilmek için bütün şartların olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda şunu da ifade ediyorlar her zaman. Burada sadece saha içindeki profesyonellik değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmak, aynı şekilde düzgün bir hayat sürebilmenin çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım. Sen sabah gazetesi öncelikle hayırlı olsun. First of all, I want to welcome you. I want to wish you all the best for the next season. Kadar 40'a yakın gol ve asist var duran toplardan. 40 goals and assists and also set pieces. And Trabzonspor was the best team in set pieces last season. What do you want to say about these two things? You were really successful, and Trabzonspor was really successful. And also about the shoots. What kind of expectations should our fans have about your shoots from long distances? Set pieces. Yeah, from set pieces is a key part of the game, because when you play 0-0 and one set piece make a difference and the game change in another way.
it's the same as a transition that you need to, when you attack, you need to think about defensive part, because if you know the statistic, like in position, you score the less goals. Like this second part, it's, I don't remember, it's set pieces or a transition, counter-attack when you lose the ball. And it's important to have this responsibility to don't lose the ball. Of course, score some great goals, but like what I said, the opponents also ready for this, and I need to be fast. I need to be to make quick decision, but. In Italy, last period, I don't have a lot of possibility because they mark so good, and of course, here I don't think it will be different, because you need to, when you prepare for the game, you always know the players and his characteristic of the player, where he is strong, where you can hurt him, when you can, for example, somebody just watch the ball, you need to go deep, or some players are. In set pieces, this more smaller, you can attack some zones. It's always details which prepare the coach for the team, and this information which are crucial for have the result. Duran toplar aslında sizin de bahsettiğiniz gibi oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen maçlar 0-0 giderken, gol bulamazken bir duran topla maçı çözebiliyorsunuz. Maçı size kazandıracak olan o golü bulabiliyorsunuz, ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Rakipler de size duran toptan gol bulduklarında belki de sizin de elinize gidecek olan bir maç tam tersine dönebiliyor. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bunlar. Duran toplar, aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer, takımlar gollerini topa sahip oldukları anlar ve sonrasında hep geçişler ve duran toplardan buluyorlar. En çok golün bulunduğu zamanlar bu zamanlar. Biz de tabii ki bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Hücum tarafında ne kadar başarılıysak, aynı zamanda da hem bunun duran topların savunmasında hem de geçiş savunmasında çok başarılı olmak zorundayız. Ben de tabii ki hatırlıyorum, evet, harika goller de attım, ama rakipler de tabii ki bizi tanıyorlar. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. Çünkü İtalya'da da böyle oldu. Burada da farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada da rakipler maça çıkmadan önce analiz yapıyorlar ve sizi inceliyorlar. Nerenizin zayıf olduğunuzu, hangi bölgede daha güçlü olduğunuzu, nerelerde neler yapabileceklerinizi araştırıyorlar bunlar. Biz de hep şunu yaşadık aslında. Tabii ki hocanızdan maç öncesinde gerekli bilgileri alırsınız. Nereye koşuların yapılacağını, hangi oyuncuların kısa oyuncular olduğunu ya da nerelere hangi koşuların atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama elbette ki rakipler de bizi izleyecek. Onlar da bizim nerede güçlü olduğumuzu bilecekleri için biz de daha çok çalışmak zorundayız. Son sorumuz. In fact, since this first day that they named you, we know that you have a leader character. Can you say that you have a leader character? What does leader character means, and also what do you think you can contribute, to Trabzonspor with your character as a leader? No, these things as a leader have always different things, But first of all, it's you. The most important thing, you need to be example for the other players. You cannot go slow, you cannot jog in. You need to give 100% every training, especially for the young guys, to be example. And this is the first thing. The second thing, on the pitch, you need to, in the game, you have different periods of the game. When you lose, when something, even 0-0, but the game doesn't go. It's happened, and it will happen. It's normal. You cannot play 34 games in the same level without mistake, without some periods of the game that you maybe go lower, you make a lot of mistake in this stuff. That's why you need to always be focused, and I think that the leader, it's like which are help the team as also example, and to don't lose the mind, and the leader, it's also I think the experience, it's to play in different leagues and like national team, European competition. It's give you this mature, the person more mature on the pitch, and you cannot be panic. You need to be always calm and concentrate and help your teammates. Şöyle ifade edebilirim, aslında liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir, ama bence belki de verilebileceğimiz liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı: bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer, takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı, her zaman %100'ünüzle koşmalı, her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız, onlara örnek olmalısınız. Bir liderde aranan sıfatlardan belki de en önemlileri bence
bunlar. Şunu ifade edebiliriz. Futbol anların oyunu. Futbolda her zaman kazanamazsınız ya da futbolda her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da 34 maçlık bir sezonda her zaman aynı seviyede oynayamazsınız. Hatasız oynayamazsınız. Mutlaka hata yaptığınız zor anlar olacak. Asıl önemli olan şey bu zor anlarda da, bu sıkıntılı anlarda da elinizden geleni yapabilmek. Aslında bir liderin takımına belki de katabileceği en büyük şeylerden bir tanesi sakinlik, o olgunluğu takıma katabilmek. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra, Avrupa'da, birçok aşamada, birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek. Bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma. Son buradan alıyorum kısa. Trabzonspor'a katılan ilk oyuncuydu ve You're the first player to join Trabzonspor this season, and after you 10 more players signed with the team. What do you want to say about the other transfers? What do you want to say about these players that joined, to Trabzonspor this season? The other 10 players that joined. I think you saw it's a lot of some young players, which I think first of all it's more question for the club, for the coach, because I think it's not me. I can say it's more first impression that I saw the guys who come from Turkish league, the Turkish guys, they are with the experience, you see the quality, and the young guys which have also quality, and they need to go into the team. But I think as a football player I cannot commentate the transfers and these things. I think it's my opinion. I think it's not correct. Şöyle ifade edeyim aslında. Belki de bu soru daha çok kulübe ya da hocaya sorulabilecek bir soru. Bir oyuncu olarak aslında belki de çok fazla yorum yapmamalıyım ama kısa olarak şöyle ifade edebilirim. İlk izlenim olarak özellikle Türkiye Ligi'nden aramıza katılan oyuncuların ne kadar kaliteli olduğunu, diğer bütün oyuncular gibi genç ve kaliteli oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Onların ne kadar kaliteli futbolcular olduğunu görebiliyorsunuz. İyi oyuncular olduğunu düşünüyorum hepsinin elbette. Ama belki de sadece bir futbolcu olarak transferleri yorumlamasam bunu kulübe ya da hocaya bıraksam daha doğru diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.